Bugün neredeyiz? Burası medeniyetin başkenti Gaziantep. Bildiğiniz gibi Antep yöresel yemekleriyle, kendi özgü şivesiyle ve tarihi eserleriyle meşhur bir yer. Burada benim en çok hoşuma giden işin gerçeği insanların şivesi oluyor. Konuşma tarzı. Bize biraz Ankaralı olduğumuz için bize biraz değişik geliyor onların konuşması. Ve şu anda yeğenlerimle beraber geldim buraya. Onlara karne hediyesi yaptık. Ve 2 günlük gurme tarzı bir tur düzenledik buraya. Şu an planımız ne? İlk olarak ne yapacağız? Otele yerleşeceğiz. Ve sonra serpme kahvaltıyla güne başlayacağız. Ve ondan sonra da tarihi yerleri gezmeye başlayacağız burada. Antep'e geldiğinizde serpme kahvaltı bu şekilde oluyor. Biz 2 kişilik kahvaltı söyledik ama maşallah 3 kişi yiyeceğiz bunu. Bunların tek tek adlarını sayalım hadi size. Bu ne mesela? Bu İncir reçeli mi? İncir, vişne. Vişne aynen. Bu kayısı. Kayısı. Bu köy peyniri orijinal. Bunu bilmiyorum. Bunu bilemedik. Tadına bakman lazım. Emirhan baksın tadına. Bal mı? Hı. Bunlar bu fındık ezmesi diyebiliyoruz çünkü tabii öyle. Bu da bala benziyor. Hayır bu yağ. Zeytinyağı. Zeytinyağı mı? Allah Allah. Başka? Bu Kayısı reçeli. aynen. Bu da çilek galiba bakayım. Hı, bu Kaymak. çilek, O çilek, kaymak, kaymak, portakal reçeli. portakal. Bunu bilmiyoruz. Kahve gibi bir şey bu. Bunlar da tabaktaki zeytin peynirler, yumurtası, çayı, mayı. Bir de sıcak sıcak ekmeğimiz var burada değil mi? Aa, çok güzel. Ekmek güzel, taptaze. Afiyet olsun. Bu buraya özel bir şeymiş zaten. Tadına bakacağız. Önce zeytinyağına batırıyor. Ondan sonra biraz da öbüründen. Bakalım tadı nasıl? Nasıl tadı? Güzel. Gaziantep ilk olarak 1918 yılında Ruslar tarafından işgal ediliyor. Ve işgal nedeniyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nı gösteriyorlar. Ve tabii ki de buradaki petrol yani asıl amaçları. Ve ondan sonra 1919 yılında geri vazgeçiyorlar işgalden ve burayı Fransızlara teslim ediyorlar. Tabii ondan sonra da iyice ayaklanmalar başlıyor burada. Müdafaa hareketleri başlıyor. Ve ondan sonra da sonucu biliyorsunuz 1920 yılında Antep adını Gaziantep olarak değiştiriyor. İçilmeyen kahve. Şu an Zeugma Müzesi'ndeyiz. Zeugma Müzesi biliyorsunuz sular altında kalmıştı Halfeti zamanında. Ve burası dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri haline gelmiş şu anda. Ve birçok ziyaretçi akınına vuruyor. Buranın en önemli mozaiği Çingene mozaiği. Onda bir kısmını çalmışlar herhalde. Ancak sadece 100 kısmı kalmış. Buradaki caminin mimarisi biraz daha farklı. Minareyi görüyorsunuz. Döner kule gibi yapılmış. Tepesi devam etmiyor, sadece açık. Bu baklava Antep'in en güzel yapılan yeriymiş burası. Burası müze de mi geçiyor? Hem müze diye geçiyor hem millet han baklavası diye. Millet han baklavası. Kaç yıllık yapı? Burası eski değil. 5-6 sene. 50 yapılıyor işte.
Antep'e özgü bir şey. Tabii bunun bir yeme stili var. Hemen onu göstereceğim. Öncelikle hemen şöyle ekmeğin arasına yatırıyoruz. Ondan sonra üstüne birazcık kimyon, birazcık sumak eşkisi ve azıcık da kırmızı biber ekliyoruz. Ve soğanla maydanozla hazırlanmış piyazımızı şu şekilde üstüne koyduktan sonra bir tane turp, tere ve şöyle limonumuzu da sıkıp şöyle Antep'ten yemek böyle bir şey. Yani. aynen dürümümüzü yapıp ondan sonra afiyetle yiyoruz. Antep'e gidip de Antep lezzetlerini tatmadan gitmek olur mu? Sağ olsun burada üniversiteden arkadaşım var. Kendisi Antepli. Bize lezzetleri tattırıyor burada. Olmasa herhalde böyle bir restorana gelmek mümkün olmazdı. Biz önce turistik tesise giderdik herhalde. Biraz kendisi Antep'e anlatsın. Ona bırakalım sözü. Ve yemekleri de zaten o bahsedecek bize. İşte Antep'e gelince yapacağınız en güzel şeylerden bir tanesi böyle bu sofraları kurup etin doya doya tadını çıkarmak. Burası tabii yeme içme başkenti. Burada her türlü lezzeti bulabilirsiniz. Herkesi bekleriz. Burası gastronomi başkenti diye geçiyor. Değil mi? Gastronomi başkenti, evet, yani UNESCO tarafından da tescilli şu anda. Yani bütün lezzetlerimiz tescilli. Gelin, buyurun, misafirimiz olun. Bu arada Fatih'i de Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Olur. Güzel türküler söylüyor, güzel gitar çalıyor. Biz şimdi bunları götürmeye başlayalım. Gerçi bu fazla Antep'in meşhur filmleri buralarda çekiliyor. Burası meşhur çarşı zaten. Ve şu an yöre halkı da başına toplanmış durumda. Herkes canlı canlı filmi izliyor burada.
Yedik, içtik, yolculuğun sonuna geldik. Artık Ankara'ya gidiyoruz. Benim biliyorsunuz yeğenlerle beraber gelmiştim. Onların okulları başlıyor artık. Ondan dolayı dönmemiz gerekiyor. Yoksa turu biraz daha genişletecektim ben. Buradan Urfa'ya ya da Hatay'a gitmeyi planlıyordum. Ama onların okul zamanı geldikleri için artık dönmek zorundayız. İyi yedik. Antep'e teşekkür ederek. Bu arada Antep şivesinde biraz kaptım herhalde birkaç günde. Orta Doğu'yu bayağı gezdim ama hiçbirinde buradan aldığım hazzı almadım işin gerçeği. Ne de olsa kendi memleketimiz, kendi toprağımız, kendi kokumuz. Bunun verdiği bir huzur var bende. Ve yemekler de gerçekten de tam bizim lezzetimize göre. Antep bu numara bir numara yani. Bizden tam bir ödül aldı Antep. Zaten UNESCO'da gastronomi şehri seçmiş burayı. Bir sonraki Antep turunda görüşmek üzere diyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın artık. Burada ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Antep'le ilgili görüşlerinizi alalım. Antep'teki görüşlerim, yemekleri çok güzeldi. Ben çok beğendim. Tarihi yerleri de sevdim. Çok sevdim hatta. Gezdik, dolaştık ama çok mutlu oldum yer. Biraz alışamadım ama olsun. Bu kadar. Alışamadın neydi? Alışamadım havası, şivesi, sonra başka evleri, yerleri. Çünkü bizim kaldığımız otelde böyle eski tarihi evler olduğu için fazla alışamadım. O yüzden. En sevdiğin şey yemek hangisiydi? En sevdiğim şey yemek. Bir tane et yemiştik, o çok güzel. Bir de Tostçu Erol'daki tost çok güzeldi. Onu sevdim. Gelenlere tavsiyen ne olacak? Gelenlere tavsiyem Antep Kalesi'ni gezmeleri ve yemeklerini yemelerini tavsiye ederim. Senin görüşlerin nedir Emirhan? Antep'te ne hoşuna gitti, ne hoşuna gitmedi? Antep'te hoşuma giden en çok şey kalesiydi. Kalenin tarihi çok güzel. Tatlıları falan çok güzel. Sevdiğin yemek, Nohut dürüm, en sevdiğin tatlı, katmer, en sevdiğin içecek. ayran yani ne diyeyim burada başka bir şey içmedim. Başladın mı? Evet. Antep'in sokakları çok meşhur. İnsanlar burada filmler de çekiyorlar. Meşhur Antep filmleri herhalde. Ve Türk filmleri burada çekiliyor. Yine girdin araya. Ben çıktım mı? Yayınlamam belki. Bakayım da belki yayınlamayabilirim. Ama ana olarak kalsın bize. Sabah kahvaltıda otelde kaldınız. Hangi otel? Konak. Ne konağı? Trombe'ydi. Trombe. Yakın buraya. Yakın çok yakın hemen arkada. Bu baklava Antep'in en güzel yapan yeriymiş burası.